Ders 1. Yol gezisi maceraları. Hey Anna, araba kullanmak hafta sonu kaçamağı için uygun bir seçenek gibi görünüyor. Tamamen katılıyorum. Buradan sadece birkaç saat uzakta, değil mi? Nereye gitmeyi düşünüyorsun? Dağları düşünüyordum. Temiz hava ve manzara canlandırıcı olacaktır. Ne düşünüyorsun? Kulağa harika geliyor. Dağları seviyorum. Orada yürüyüş yapmak her zaman bir maceradır. Favori bir yürüyüş noktanız var mı? Evet, güzel bir şelaleye giden bir patika var. Manzara muhteşem. Hiç şelaleye doğru yürüyüş yaptınız mı? Ben var. Suyun aşağıya doğru aktığını görmek büyüleyici. Yanınıza herhangi bir ekipman almayı düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Yürüyüş botlarımı ve kameramı yanıma alacağım. Anı yakalamak önemli. Senden ne haber? Ben de piknik sepeti getireceğim. Açık havada yemek her şeyin daha lezzetli olmasını sağlar. Piknikte hangi atıştırmalıkları seversiniz? Sandviçlerden ve taze meyvelerden hoşlanırım. Hazırlanmaları kolaydır. Favori piknik yemeğiniz var mı? İyi bir makarna salatasına bayılırım. Dolduruyor ve canlandırıcı. Yalnız mı yoksa arkadaşlarınızla mı gitmeyi düşünüyorsunuz? Birkaç arkadaşımla gideceğim. Deneyimi paylaşmak her zaman daha eğlencelidir. Peki ya sen? Birkaç arkadaşımı da davet edebilirim. Birlikte keşfetmek harika. İdeal yol gezisi çalma listeniz nasıl? Klasik rock ve hareketli pop'un karışımını seviyorum. Enerjiyi yüksek tutar. Yolculuklarda ne tür müzikten hoşlanırsınız? Bağımsız müziği tercih ediyorum. Hoş ve soğuk bir hava yaratıyor. Yol boyunca hiç ilginç yerlerde durdunuz mu? Evet, en son yol kenarındaki ilginç bir lokantada durmuştuk. Gıda şaşırtıcı derecede iyiydi. Seyahatlerinizde unutulmaz bir durağınız var mı? Bir keresinde inanılmaz hazinelere sahip bir vintage mağazasını ziyaret etmiştim. Eğlenceli bir sürprizdi. Bir yolculukta bulmayı seveceğiniz eşya nedir? Eski bir vinil plak bulmayı çok isterim. Geçmişten gelen müziğin özel bir yanı var. Peki ya sen? Eşsiz sanat eserlerini keşfetmeyi çok isterim. O kadar güzel hikayeler anlatıyorlar ki. Planlı gezileri mi yoksa spontane maceraları mı tercih edersiniz? Her ikisinin karışımından keyif alıyorum. Bazı planlamalar iyidir. Ancak spontane duraklamalar en iyi anılara yol açabilir. Ne düşünüyorsun? Kabul ediyorum. Bazen beklenmedik anlar en unutulmaz anlardır. Yolculuğunuz için heyecanlı mısınız? Kesinlikle. Yola çıkıp yolculuğun tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Ders 2. Akıllı paketleme ipuçları. Hey Anna, yakın zamanda seyahat ederken paketleme küpleri kullanmaya başladım. Merhaba John. Bu harika bir fikir. Her şeyin düzenli kalmasına gerçekten yardımcı oluyorlar. Kesinlikle. Bunları farklı giyim eşyalarına ayırmak ve her şeyi düzenli tutmak için kullanıyorum. Bu çok akıllıca. Bavulunuzu karıştırmadan ihtiyacınız olanı bulmanızı kolaylaştırır. Sağ, ayrıca bagajdaki alanı maksimuma çıkarır ve bu da çok faydalıdır. Bunu ben de fark ettim.
Küplerinizi paketlemenin özel bir yolu var mı? Genellikle üstlerimi bir küpün içine, altlarımı ise başka bir küpün içine koyarım. Bu iyi bir strateji. Çoraplarımı ve iç çamaşırlarımı daha küçük bir küp halinde paketlemeyi seviyorum. Harika fikir. Her şeyi düzenli tutar ve ambalajı açmayı kolaylaştırır. Paketleme küplerinin yatırıma değer olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Paketleme şeklimi daha iyiye doğru değiştirdiler. Biraz almam lazım. Başka hangi paketleme ipuçlarınız var? Giysileri katlamak yerine yuvarlamak yerden tasarruf sağlayabilir ve kırışıklıkları azaltabilir. Bu iyi bir ipucu. Sızıntıları önlemek için tuvalet malzemeleri için kilitli torbalar da kullanıyorum. Evet, tuvalet malzemelerini kapalı tutmak çok önemlidir. Seyahat çamaşır çantası hazırlamayı denediniz mi? Ben var. Kırlı kıyafetleri temiz olanlardan ayrı tutmak için mükemmeldir. Bu paketleme ipuçlarını paylaşmaya devam edelim. Seyahat etmeyi gerçekten çok daha kolay hale getiriyorlar. Ders 3. Pazar araştırmasının önemi. Hey Anna, pazar araştırması hakkında ne düşünüyorsun? Merhaba John. Bunu musteri i Tiaglan ved Tassilarini anlamak aslında çok vanlig olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. İşletmelerin ürünlerini pazar taleplerini karşılayacak şekilde uyarlamalarına yardımcı olur. Kesinlikle. Pazar araştırması olmadan şirketler önemli trendleri kaçırabilir. Daha önce herhangi bir pazar araştırması çalışmasına katıldınız mı? Evet, yeni bir atıştırmalık ürünü için ankete katıldım. İlginçti. Kulağa eğlenceli geliyor. Ne tür sorular sordular? Beslenme alışkanlıklarımı, en sevdiğim tatları, ambalaj tercihlerimi sordular. Bu onlar için değerli bir geri bildirimdir. Katkıda bulunmak iyi hissettirmiş olmalı. Gerçekten öyle oldu. Özellikle ürünleri etkileyebilecek olduğunda görüşlerimi paylaşmayı seviyorum. Ben de odak gruplarının içgörü toplamanın başka bir etkili yolu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Daha derin tartışmalara olanak tanır ve gizli içgörüleri ortaya çıkarabilirler. Pazar araştırması yapmanın zorlukları nelerdir sizce? Temsili bir örneğe ulaşmanın zor olabileceğine inanıyorum. Herkes katılmıyor. İyi bir nokta. Ayrıca verilerin doğru şekilde yorumlanması bilinçli kararlar almak için çok önemlidir. Evet, veri analizi karmaşık olabilir, ancak başarı için gereklidir. Pazar araştırması yürütmek için etkili stratejileri tartışmaya devam edelim. Ders 4. Pişirme teknikleri. Hey Anna, en sevdiğin pişirme tekniği nedir? Merhaba John. Izgara yapmayı seviyorum. Yemeklere hoş bir kömürleşmiş tat verir. Izgara yapmak harika. Özellikle sebze ve etlere çok eşsiz bir lezzet katıyor. Kabul ediyorum. Hiç yemek yemeyi denediniz mi? Tadı aşılamanın harika bir yolu. Evet, füme brisket benim favorilerimden biridir. Hassasiyet inanılmaz.
Gerçekten öyle. Izgarada favori yemeğiniz hangisi? Ev yapımı turşuyla ızgara tavuk yapmayı seviyorum. Çok lezzetli. Kulağa çok lezzetli geliyor. Sağlıklı bir taraf için sık sık kabak ve biberleri kızartırım. Bu sebzeler ızgarada mükemmel. Güzelleşiyor ve karamelize oluyorlar. Kesinlikle. Gazlı mı yoksa kömürlü ızgarayı mı tercih edersiniz? Ben kömürü tercih ediyorum. Yemeklere daha zengin bir lezzet kattığını düşünüyorum. Demek istediğini anlıyorum. Kömür, yenilmesi zor olan dumanlı tadı verir. Peki ya pişirme? Siz de bundan keyif alıyor musunuz? Evet, pişirme bir bilimdir ve kurabiye ve ekmek yapmayı seviyorum. Taze pişmiş ekmek en iyisidir. Hiç farklı unlarla denediniz mi? Ben var. Tam buğday veya badem unu kullanmak tariflere hoş bir dokunuş katar. Bu harika bir fikir. Yemek pişirme deneyimlerimizi ve ipuçlarımızı paylaşmaya devam edelim. Ders 5. Hikaye anlatıcılığında mizah. Hey Anna, hiç seni gerçekten güldüren bir hikaye okudun mu? Merhaba John. Evet. Geçenlerde hikayenin oldukça komik birkaç sahne içerdiği bir kitap okudum. Kulağa eğlenceli geliyor. En komik sahnelerden biri hangisiydi? Bu sahnelerden birinde ana karakter Tom, bir toplantı sırasında yanlışlıkla patronunun üzerine kahve döküyor. Ah hayır, bu aynı zamanda garip ve komik olsa gerek. Kesinlikle. Tom'un tepkisi paha biçilemezdi. Herkes gülerken o özür dilemeye çalıştı. Hayal edebiliyorum. Mizah genellikle bu beklenmedik durumlardan kaynaklanır. Kesinlikle. Karakterlere bir bağ kurulabilirlik katmanı ekler. Son zamanlarda komik bir şey okudun mu? Evet, bir kedinin kendisini köpek zannettiğini ve içine düştüğü yaramazlıkların çok komik olduğunu anlatan kısa bir hikaye okudum. Kulağa çok hoş geliyor. Kediler çok tuhaf olabiliyor. Ne tür bir yaramazlığın içine giriyor? Tıpkı bir köpek gibi topu yakalamaya çalışır, ancak bunun yerine bir kelebeğin dikkati dağılır. Bu çok tatlı. Mizahı gündelik durumlarla harmanlayan hikayeleri seviyorum. Ben de. Bize hayatı fazla ciddiye almamamız gerektiğini hatırlatıyorlar. Hoşunuza giden başka komik kitaplar nelerdir? Otostopçunun Galaksi Rehberi'ni çok seviyorum. Esprili mizah ve zekice gözlemlerle dolu. Bu bir klasik. Douglas Adams'ın kendine özgü bir tarzı var. En sevdiğimiz komik hikayeleri paylaşmaya devam edelim. Ders 6. Yaz kaçamakları. Hey Anna, yaz tatilinde hiç Prens Edward Adası'na gittin mi? Merhaba John. Gitmedim ama çok çekici bir ortamı olduğunu duydum. Gerçekten öyle. Plajlar çok güzel ve manzara kesinlikle büyüleyici. Hayal edebiliyorum. Yemyeşil manzaralar açık hava etkinlikleri için mükemmel olmalıdır. Kesinlikle.
Birçok insan yürüyüş yapmak, bisiklete binmek ve tabii ki plajda vakit geçirmek için oraya seyahat ediyor. Bu yazı geçirmek için harika bir yol gibi görünüyor. Popüler turistik yerler var mı? Evet, ünlü Green Gables evi kitabın hayranları için mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ah, bu hikayeye bayıldım. Çok büyüleyici. Ziyaretçiler başka nelerden keyif alabilir? Kıyı boyunca çok güzel deniz fenerleri var. Hatta balina izlemeye bile gidebilirsiniz. Balina izlemek kulağa harika geliyor. Bu görkemli yaratıkları her zaman yakından görmek istemişimdir. Harika bir deneyim. Ayrıca oradaki taze deniz ürünleri de çok lezzetli. Bahse girerim. Okyanus manzarasının tadını çıkarırken, bazı yerel yemekleri denemeyi çok isterim. Kesinlikle. Yerel müzik ve el sanatlarının sergilendiği yaz festivalleri de popülerdir. Kulağa çok canlı geliyor. Seyahat ederken kendimi yerel kültüre kaptırmayı seviyorum. Ben de. Bir gün oraya bir gezi planlayalım. Yeni yerler keşfetmek çok zenginleştirici. Ders 7. Olimpiyat bilgileri. Hey Anna, 1996'da Atlanta Yaz Olimpiyatları sırasında yapılan bir anketin çeşitli sporlara ilişkin dikkat çekici bir farkındalık ortaya çıkardığını biliyor muydun? Gerçekten mi? İlginç. En çok hangi sporlar tanındı? Ankette basketbol ve jimnastik gibi sporlar öne çıktı. Sizce onları bu kadar popüler yapan şey neydi? Sanırım basketboldaki Michael Jordan gibi yıldız sporcular ve muhteşem jimnastikçiler olabilir. Favori olimpiyat sporunuz var mı? Atletizm etkinliklerini izlemekten gerçekten keyif alıyorum. Hız ve rekabet heyecan verici. Peki ya sen? Yüzmeyi seviyorum. Sporcular zahmetsiz görünmesini sağlıyor. Hiç yarışmalarda yüzdün mü? Hayır ama çocukken ders aldım. Çok eğlenceliydi. Hiç herhangi bir yarışmaya katıldınız mı? Evet, bir keresinde yerel bir yüzme yarışmasına katılmıştım. O kadar gergindim ki. Yüzerken kendinizi gergin hissettiniz mi? Biraz ama deneyimin tadını çıkarmaya odaklandım. En sevdiğiniz olimpiyat anınız nedir? Dünya rekorunu kırdıkları bayrak yarışını izlemek unutulmazdı. O anı hatırlıyor musun? Kesinlikle. Heyecan elle tutulur cinstendi. Herkesi bir araya getiren böyle anlardır. Olimpiyatlar sizce neyi simgeliyor? Birliği ve rekabet ruhunu temsil ettiklerine inanıyorum. Farklı ülkelerden sporcuların bir araya gelmesi gerçekten şaşırtıcı. Ne düşünüyorsun? Kabul ediyorum. Sanki küresel bir spor festivali gibi. Üstelik birçok genç sporcuya da ilham veriyor. Hiç yeni bir sporu denemek için ilham aldınız mı? Evet, olimpiyatları izledikten sonra jimnastiği denemek istedim. İçerdiği zarafeti ve gücü seviyorum. Hangi sporu denerdin? Eskrimi denemeyi çok isterim. Çok dinamik ve stratejik görünüyor. Hiç böyle eşsiz bir sporu denemeyi düşündün mü? Kesinlikle. Konfor alanlarımızın dışına çıkmayı düşünmek heyecan verici. Yeterince önemsenmediğini düşündüğünüz spor hangisi?
Okçuluğun yeterince önemsenmediği kanaatindeyim. Böyle bir odaklanma ve hassasiyet gerektirir. Katılıyor musun? Yoksa aklında başka bir spor var mı? Kıvırma derdim. Kolay görünüyor ama şaşırtıcı derecede stratejik. Bu kadar becerinin işin içine dahil olması büyüleyici. Hiç izledin mi? Evet, kış olimpiyatları sırasında her hamleyi nasıl stratejilendirdikleri büyüleyici. Yeni başlayanlar için hangi sporu önerirsiniz? Badmintonu tavsiye ederim. Eğlencelidir. Öğrenmesi kolaydır ve gelişigüzel oynayabilirsiniz. Herhangi bir raket sporu oynuyor musunuz? Tenis oynardım. Aktif kalmanın harika bir yolu. Belki bir ara birlikte oynamalıyız. Ders 8. Mükemmel konaklamalar. Hey Anna, seyahat ederken tercih ettiğin konaklama türü hangisi? Merhaba John. Rahat oda ve kahvaltılarda kalmayı gerçekten seviyorum. O kadar kişisel bir dokunuşları var ki. Senden ne haber? Otellerden, özellikle de harika olanaklara sahip olanlardan hoşlanıyorum. Keşfetmediğimde bile mini bir tatil gibi geliyor. Kulağa hoş geliyor. Bir otelde hangi olanakları ararsınız? Her zaman iyi bir havuz ve fitness merkezi olup olmadığına bakarım. Geziyle geçen bir günün ardından dinlenmek güzel. Havuzu mu yoksa plajı mı tercih edersiniz? Kesinlikle bir plaj. Okyanus sesleriyle uyanmak gibisi yok. Hiç denize sıfır otelde konakladınız mı? Evet, bir kez. Kumun üzerine adım atmak muhteşemdi. En sevdiğiniz plaj destinasyonu hangisi? Maui'yi seviyorum. Gün batımları nefes kesici. Hawaii'ye gittin mi? Henüz değil ama listemde. Orada şnorkelli yüzmenin inanılmaz olduğunu duydum. Su altı aktivitelerini sever misiniz? Kesinlikle. Şnorkelli yüzme çok eğlenceli. Rengarenk balıkları görmeyi seviyorum. Hiç tüplü dalışı denediniz mi? Henüz değil ama çok isterim. Su altında yepyeni bir dünya gibi görünüyor. Seyahat ederken yaptığınız en maceralı şey nedir? Bir keresinde yağmur ormanında çelik halatla kaymaya gitmiştim. Manzaralar muhteşemdi. Senden ne haber? Bir kez yamaç paraşütü yapmayı denedim. Uçma telaşı unutulmazdı. Macera sporlarından hoşlanıyor musunuz? Evet ama aynı zamanda dinlendirici tatilleri de takdir ediyorum. Bazen sadece havuz kenarında kitap okumak mükemmeldir. Macerayı rahatlamayla nasıl dengelersiniz? Genellikle ikisinin karışımını planlıyorum. Birkaç günlük keşif ve ardından birkaç tembel gün. İdeal seyahat programınız nedir? Birkaç günlüğüne yeni bir şehri keşfetmeyi, ardından yakındaki bir plajda dinlenmeyi seviyorum. Şehir gezilerini mi yoksa doğa kaçamaklarını mı tercih edersiniz? İkisini de seviyorum. Şehirler canlıdır ama doğa böyle bir huzuru sağlar. Herhangi bir milli parkı ziyaret ettiniz mi? Evet, Yellowstone'u ziyaret ettim. Gayzerler ve yaban hayatı inanılmazdı. Senden ne haber? Geçen yaz Yosemite'ye gittim. Dağların manzarası nefes kesiciydi. Yürüyüş yapmaktan hoşlanıyor musunuz? Kesinlikle. Yürüyüş doğayla bağlantı kurmanın harika bir yoludur.
Favori bir yürüyüş parkurunuz var mı? Rocky Dağları'ndaki patikaları seviyorum. Manzara muhteşem. Yeni başlayanlar için hangi parkuru önerirsiniz? Ders 9. Sakin Ada Kaçamağı. Hey Anna, hiç sakin bir ada kaçamağı yapmayı düşündün mü? Bu çok ilginç geliyor. Özellikle aklınızda olan bir yer var mı? Maldivleri düşünüyordum. Kristal berraklığındaki suları ve beyaz kumlu plajları mükemmel görünüyor. Ne düşünüyorsun? Maldivler çok güzel. Su üstü bungalovların fotoğraflarını gördüm. Birinde kalır mısın? Kesinlikle. Suyun üstünde uyanmak muhteşem olurdu. Orada ne tür aktiviteler yapmak istersiniz? Şnorkelle dalmayı ve mercan resiflerini görmeyi çok isterim. Hiç şnorkel yapmayı denediniz mi? Evet, yaptım. Bir akvaryumda yüzmek gibidir. Hangi deniz yaşamını görmek sizi en çok heyecanlandırıyor? Deniz kaplumbağalarını görmeyi çok isterim. Çok zarifler. Senden ne haber? Rengarenk balıkları ve hatta bir manta vatozunu görmek beni heyecanlandırırdı. Seyahat ederken fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz? Kesinlikle. Anları yakalamayı seviyorum. Bir gezide çektiğiniz en unutulmaz fotoğraf hangisi? Santorini'den muhteşem bir gün batımı fotoğrafım var. Renkler nefes kesiciydi. En sevdiğiniz seyahat fotoğrafı hangisi? Costa Rica'da bir şelalem var. Yemyeşil yeşillik inanılmaz. Popüler yerlere mi yoksa ücra yerlere mi seyahat etmeyi tercih edersiniz? Her ikisinden de keyif alıyorum. Popüler noktalar heyecan vericidir ancak gizli mücevherler benzersiz deneyimler sunar. Herhangi bir gizli mücevher keşfettiniz mi? Evet, İtalya'da hiçbir rehberde yer almayan küçük bir köy. Yemek harikaydı. Seyahat ederken yediğiniz en iyi yemek hangisiydi? İspanya'nın bir sahil kasabasında taze deniz ürünleri yedim. Çok lezzetliydi. Yerel mutfağı denemeyi sever misiniz? Kesinlikle. Seyahat etmenin en sevdiğim kısımlarından biri. Denediğiniz en sıra dışı yiyecek hangisiydi? Fransa'da salyangoz denedim. Şaşırtıcı derecede lezzetliydi. Hiç yemek konusunda maceraperest oldun mu? Evet, ilk kez Japonya'da sushi denedim. Keyifli bir deneyimdi. En sevdiğiniz mutfak türü hangisi? İtalyan yemeklerini seviyorum. Makarna ve lezzetler rakipsiz. Favori yemeğiniz var mı? İyi bir risottoya karşı koyamam. Çok kremsi ve rahatlatıcı. Şu an herhangi bir yere seyahat etme şansın olsaydı nereye giderdin? Kültürü ve güzelliği nedeniyle Bali'yi seçerdim. Peki ya sen? Ders 10. Paylaşılan tutkular. Hey Anna, sanata karşı aynı tutkuyu paylaşan biriyle tanışmak çok güzel. Kesinlikle John. Sanatın duyguları nasıl ifade edebildiğini seviyorum. En çok hangi ortamdan keyif alıyorsunuz? Resme gerçekten ilgim var. Özellikle sulu boyaya. Renklerin harmanlanma şekli büyüleyici. Senden ne haber? Dijital sanatı tercih ediyorum.
Teknolojinin nasıl güzel parçalar yaratabildiği şaşırtıcı. Hiç denedin mi? Yapmadım ama merak ediyorum. Dijital sanatta en çok zorlandığınız şey nedir? Bazen geleneksel medyayla aynı duyguyu yakalamak zor olabiliyor. Boyamayı sevdiğiniz bir konu var mı? Manzaraları seviyorum. Çok canlı ve hayat dolular. Dijital sanatınızda favori bir temanız var mı? Fantastik temalara ilgi duyuyorum. Hayali dünyalar yaratmak çok eğlenceli. Resimlerinize neler ilham veriyor? Doğa bana çok ilham veriyor. Yürüyüşler sırasında referans olarak kullanmak için sık sık fotoğraf çekerim. Çevrenizden ilham alıyor musunuz? Kesinlikle. Sanat galerilerini ve sergileri ziyaret etmeyi seviyorum. Yeni fikirlerin kıvılcımını yaratıyorlar. Katıldığınız en iyi sergi hangisiydi? Bir keresinde Van Gogh'un bir sergisini ziyaret etmiştim. Renk kullanımı büyüleyici. Unutulmaz sergiler gördünüz mü? Evet, sosyal meseleleri araştıran bir çağdaş sanat sergisi gördüm. Düşündürücüydü. Klasik sanatı mı yoksa modern sanatı mı tercih edersiniz? Her ikisini de takdir ediyorum. Ama tarihi ve tekniği nedeniyle klasik sanata yöneliyorum. Peki ya sen? Yaratıcılığı ve cesareti nedeniyle modern sanatı seviyorum. Genellikle geleneksel normlara meydan okur. Seni derinden etkileyen sanat eseri nedir? Monet'in bir tablosu beni gerçekten etkiledi. Huzuru çok güzel yakalıyor. Sizi yansıtan spesifik bir parça var mı? Benim için Van Gogh'un Yıldızlı Gecesi. Bu tablodaki duygu çok güçlü. Hiç özellikle gurur duyduğunuz bir parça yarattınız mı? Evet, beklediğimden daha iyi çıkan bir gün batımı resmi yaptım. Yarattığınız favori bir parçanız var mı? Hala sevdiğim bir dijital ortam yarattım. Çok zaman aldı ama buna değdi. Sanatta hayalinizdeki proje nedir? Kamusal alanda büyük bir duvar resmi yaratmayı çok isterim. Sanatı toplulukla paylaşmak harika olurdu. Senden ne haber? Ders 11. Seyahat planları. Hey Anna, sahil beldesinde 3 gece kalacağım. Kulağa mükemmel geliyor. Yanınızda kaç misafir kalacak? Sadece ben ve bir arkadaşım. Rahatlamak ve keşfetmek için heyecanlıyız. Harika bir plaj gezisi için tavsiyeleriniz var mı? Kesinlikle. Bol miktarda güneş kremi ve iyi bir kitap hazırlayın. Herhangi bir su aktivitesini denemeyi planlıyor musunuz? Evet, kanoya binmeyi ve belki de paddleboard yapmayı düşünüyoruz. Bunları hiç denedin mi? Ben var. Özellikle sakin sularda kano yapmak çok huzurludur. En sevdiğiniz plaj etkinliği nedir? Plaj voleybolunu seviyorum. İnsanlarla tanışmanın eğlenceli bir yolu. Sahilde herhangi bir spor yapıyor musunuz? Sahilde gezinmekten keyif alıyorum. Kabukları ve ilginç kayaları bulmak her zaman eğlencelidir. Peki ya yemek? Mutlaka denenmesi gereken yemekler var mı? Taze deniz ürünlerini denemek için sabırsızlanıyorum. Bu, plaj gezilerinin en önemli özelliğidir. Favori plaj yemeğiniz var mı? Balık takolarını seviyorum. Çok lezzetliler.
Herhangi bir yerel restoranı ziyaret etmeyi planlıyor musunuz? Evet, yakınlardaki bir deniz ürünleri barakası hakkında harika şeyler duyduk. Seyahatlerinizde favori bir yerel restoranınız var mı? Santorini'de bulduğum küçük bir İtalyan restoranı var. Makarna inanılmazdı. Hayalinizdeki yemek mekanı neresi? Sushi için Tokyo'ya gitmeyi çok isterim. Oradaki çeşitlilik muhteşem. Senden ne haber? Otantik pizza ve dondurma için İtalya'yı ziyaret etmeyi hayal ediyorum. Seyahat ederken hiç yemek pişirme dersi aldınız mı? Henüz değil ama İtalya'da makarna yapmayı öğrenmeyi çok isterim. Herhangi bir yemek pişirme dersi aldınız mı? Evet, bir keresinde Tayland aşçılık dersi almıştım. Yeni tatlar öğrenmek çok eğlenceliydi. Ustalaşmak isteyeceğiniz yemek hangisi? Klasik bir risottoda ustalaşmak istiyorum. Çok kremalı ve lezzetli görünüyor. Özel bir yemeğiniz var mı? Harika bir köri yaparım. Baharat ve lezzetle doludur. Evde yemek yapmaktan hoşlanıyor musunuz? Evet, tedavi edici ve ödüllendiricidir. Vaktiniz kısıtlı olduğunda en sevdiğiniz yemek hangisidir? Genelde kızartma yapıyorum. Hızlı ve kolaydır. Peki ya sen? Sık sık omlet hazırlarım. Çok yönlü ve tatmin edici. Ders 12. Yolları yeniden tanımlamak. Hey Anna, hiç hedeflerinin yeniden tanımlandığını hissettin mi? Kesinlikle John. Bazen hayat sizi beklenmedik yönlere itiyormuş gibi gelir. Bunu deneyimledin mi? Evet, orijinal planlarım dışında yeniden tanımlanıp tanımlanmadığımı sorguluyorum. Bu biraz rahatsız edici. İlişki kurabilirim. Kendimiz için hayal ettiğimiz şeylerden vazgeçmek zor. Yeni fırsatları değerlendiriyor musunuz? Ben farklı kariyer yollarını araştırıyordum. Heyecan verici ama aynı zamanda korkutucu. Senden ne haber? Bir tutku projesi yürütmeyi düşünüyordum. Risk gibi geliyor ama ödüllendirici olabilir. Bu çok ilginç geliyor. Projeniz neyle ilgili? Sürdürülebilir yaşamla ilgili bir blog başlatmak istiyorum. Paylaşılacak o kadar çok şey var ki. Neye odaklanmak istediğinizi düşündünüz mü? Kişisel gelişim hakkında yazmaya ilgi duyuyorum. Benim gibi kaybolmuş hisseden başkalarına da yardımcı olabilir. Bu harika bir fikir. Deneyimlerin paylaşılması çok etkili olabilir. Mevcut yolunuzdan atılacağınızı mı düşünüyorsunuz? Bu bir olasılık ama belki de kötü bir şey değildir. Değişim yeni başlangıçlara yol açabilir. Ne düşünüyorsun? Kabul ediyorum. Bazen değişimden korkmak yerine onu benimsememiz gerekir. Yeni hedefler belirlediniz mi? Evet, kodlama gibi yeni beceriler öğrenmek istiyorum. Güçlendirici hissettiriyor. Hangi becerileri geliştirmek istiyorsunuz? Fotoğrafçılık becerilerimi geliştirmeyi çok isterim. Anları yakalamak güçlü hikayeler anlatabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videolarımıza ve kanallarımıza abone olun, beğenin ve paylaşın.